Merhabalar. Bugün farklı bir yöntem deniyoruz ve 3 tane ünlü şefin haritasını tersine mühendislik yaparak inceleyeceğiz. Tersine mühendislikten kastım nedir? Şu şekilde öncelikle şeflerin sahip olması gereken hayat tarzları ve karakter özelliklerini, teknik özelliklerini birazcık düşüneceğiz önden ve haritalara gidip bunları doğrulayacağız. Bu şekilde hem astroloji üzerinde birazcık jimnastik yapmış olacağız. Göstergeleri nasıl kendimiz düşünebiliriz, anlayabiliriz. Astrolojiyi daha iyi anlamak açısından bu hem çok eğlenceli bir pratik olacak hem de astrolojiyi birazcık doğrulamış olacağız. Birazcık bulmaca çözüyor gibi bir video olacak. Astrolojik açısından, astrolojik düşünme açısından çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Geçen gün Gordon Ramsay'nin bir belgeselini izlerken bu aklıma geldi. Çünkü çok spesifik özellikleri var. Özellikle medyatik şeflerin, bilindik şeflerin, alanında özgünlükler yapmış, yenilikler yapmış şeflerin bu alanlarda çok spesifik ve belirgin özellikleri olduğunu düşününce bunu çok güzel bir fikir olabileceğini düşündüm. Geriye dönüp düşünmüş olduğumuz, analiz etmiş olduğumuz özellikleri haritalarda doğrulayacağız. Şimdi öncelikle Gordon Ramsay, Necip Ertürk ve Julia Child'ı seçtim. Bir çok ünlü yani Gordon Ramsay çok ünlü olduğu için onu görmezden geldim. Zaten onun belgeselini izlerken aklıma geldi. Bir tane Türk olsun istedim. Necip Ertürk, Türk gastronomisinin aşçılar kralı olarak biliniyormuş. Ben de araştırırken öğrendim, aslında bilmiyordum. Bir tane de kadın olsun istedim, Julia Child. Onun da bir filmini izlemiştim sanırım. Meryl Streep oynuyordu galiba. O da zamanında Fransız mutfağını birazcık daha kolay bir şekilde anlatarak, tarif vererek işte 1950'lerde falandı galiba, 60'larda 70'lerde, çok eski zamanlarda yani. O zamanlarda daha böyle kolaylaştırılabilir bir şekilde yine mutfak dünyasında özgünlükler yapan bir kadın. Şimdi öncelikle tek tek dalmadan önce genel geçer olarak şeflerin sahip olabileceği, daha doğrusu olduklarını bildiğimiz özelliklerini düşünelim ve bunları daha sonra spesifik olarak astrolojik göstergelerle birleştirelim. Şimdi şeflerin haritasında öncelikle sağlam bir Satürn vurgusu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz disiplin ve hani kurallar odaklı bir yaşam tarzları olduğu için Satürn vurgusunun olmasını bekleriz. Belki çok sağlam bir Satürn, işte ne bileyim, birinci evde Satürn, 10. evde Satürn, 6. evde Satürn gibi bir şeyler arayabiliriz. Daha sonra bu inanılmaz bir detay yönetimi, yaptıkları işe takıntı ve inanılmaz bir tutku beslemelerinden kaynaklı Başak ve Akrep yoğunluğu çok fazladır diye düşünüyorum. Çünkü Başak aynı zamanda hizmeti de anlatır, toprak burcu, besinleri vesaire anlatır. Daha doğrusu aslında Boğayı da arayabiliriz tat duygusu için, ama onun iş hayatında seyredebilmesi için bunu yönetebilmek, analitik olarak planlamak, o tabakları planlamak, işte her şeyi düşünmek vesaire, bir Başak vurgusu arıyorum nedense. Akrep de çok fazla tutku işin içinde olduğu için. Çünkü bu insanlar sadece yemek yapmıyorlar. İnanılmaz bir tutkuyla bu işi yaptıkları için bu kadar ünlü ve özgün oldular. Aynı zamanda akrep yoğunluğunu birazcık daha böyle Plüton'un gezegenlerle kontağı, hani illa haritada akrep göreceğiz diye bir şey yok, ama belki Plütoniktir, ne bileyim, iç gezegenleriyle Plüto kavuşuyor olabilir. Bu da tutku verir kişiye. Bunu da arayabiliriz. Yaratıcılık. Yaratıcılık da çok önemli, çünkü aynı zamanda bu kişiler tabaklarını süslüyorlar ve farklı fikirlerle, şekillerle reçeteler oluşturuyorlar ve bunların sunumlarını yapıyorlar. Dolayısıyla iş sadece planlamak ve programlamakla da kalmıyor. Bir vizyon sahibi olmaları gerekiyor. En azından en ünlü bildiğimiz şefler için. Bunun için de işte balık ve Neptünyen, böyle Venüsyen bir takım kontaklar arayabiliriz. Aynı zamanda ikinci evin ve tat duygusunun da ön planda olması gerektiği için ikinci evde Venüs, ayın olması ya da ikinci evin ikinci evi kesen burçların yöneticilerinin Venüs ve Ay olması, yani işte Boğa, Terazi, Yengeç gibi burçlar kesiyor olması, bu kişinin tat alma duygusunda malzeme, dünyevi şeylerle bağlantısının kalitesini hissetmesini sağlayacağı için bunları da arayabiliriz ikinci evde. Ve altıncı ev çok önemli, çünkü altıncı ev hizmet, mutfak, günlük yemek alanı olduğu için hayatının çalışma alanını göstereceğinden kaynaklı, hizmet evi olduğundan kaynaklı burada kesinlikle iç gezegenlerin bulunmasını bekleyebiliriz. Burası Başak olabilir, daha vurgulu olabilir. Ya da 6. evin yöneticisinin yine mesela işte Stelyum'un içinde olması, Plüto'yla kavuşuyor olması, bir tutkuyla bir şey hani bağlantılı olması, Akrep Burcu olması, Toprak Burcu'nda olması, daha çok bunları ararız. 10. evde mesela hem sadece mesela bu kişinin iş hayatında kalıp aşçılık mı yapacağını, yoksa ünlü mü olacağını da bize anlatacağı için, toplum önünde bu kişinin nasıl konumlandığını anlattığı için 10. eve de bakmamız gerekiyor. Burada yenilikler yapmış mı? 10. evde mesela eğer yenilik, şimdi biz bu kişileri daha özgün, medyatik, vizyoner koşullarıyla, özellikleriyle tanıyor olduğumuz için bu kişinin atıyorum yemek yapıyor olmasının iyi olmasından değil de burada yaptığı farklı bir şeyle ön plana çıkıyor olmasını bekleriz. 10. evde biraz daha böyle yaratıcı ya da böyle medyatik, mesela ikizler olabilir. Belki 10. evinde aslan olabilir. Regulus, Spica gibi böyle ün veren yıldızların 10. evde önümüze çıkıyor olması, ay, güneş 10. evde ise bunlar da biraz daha ün vaat ettiği için, toplum önünde görünürlük vaat edebildiği için bunları arayabiliriz. Özgünlük, vizyonerlikten yine bahsettiğimiz için işte Uranüs veya Neptün kontaklarını arayabiliriz burada, ya da işte balık, kova vesaire gibi burçların kesiyor olduğunu düşünebiliriz. Aynı zamanda hareket ve çabukluk gerektiği için bu kişilerin hayatında bir Mars vurgusu da arayacağız. Yani çok güzel bir örnek aslında incelemek için. Birçok fazla spesifik ve çok baskın özellikleri haritalarda doğrulayacağız şimdi. Çok eğlenceli. Bu arada ben bu özellikleri haritalara bakmadan düşündüm. Tabii ki de haritaları açarken, ekranı kurarken haritaları görmüş oldum, ama bunların hepsini daha öncesinden kendim de pratik yaptım.
Evet, Mars demiştik en son. Mars ve Merkür arasında belki böyle uyumlu bir açı arayabiliriz. Çünkü bıçağı kullanan Mars diyorsak e, bunu yöneten de Merkür. Hani nasıl yöneteceğini belki düşünüyordur. Dedim ki Mars Merkür arasında bir iletişim olabilir, beraber olabilirler. Yani hani onu harekete geçiren tutkusu inanılmaz bir hani şey oluyorlar ya, harekete geçme arzuları var. Mars, baskın bir Mars, bu onu harekete geçirecek bir iç gezegenle beraber olmalıdır diye düşünmüştüm. Evet, Başak ve Toprak vurgusu da baskın olmalıdır diye düşünüyorum. Analitik beceriler, organizasyon, kararlılık için bunlar çok önemli. Ya da sabit burçlar, işte Akrep'te mesela bu da tutkuyu, kararlılığı çok fazla baskılıyor olabilir. Plüto gibi, tekrardan söylüyorum. Ve aynı zamanda birazcık da girişimcilik ruhu ve medyatik e, vizyonerlik anlamında da hava elementinde arayabiliriz. Mesela Gordon Ramsay ve Julia Child çok daha fazla göz önünde olduğu için, medyatik oldukları için onlarda mesela ikizler vurgusu, üçüncü evin vurgusunu da arayabiliriz. Şöyle şimdi Necip tek tek haritaları şimdi açacağım ve tek tek ne yenilikler yapmışlar. Bunların üstünden de haritalarına bakacağız. Şimdi şöyle ki e, Necip Ertürk'ün doğum saatini bulamadım, emin olamadım. O yüzden onun ayına ve evlerini kesen burçlara bakamıyoruz. Ancak Gordon Ramsay ve Julia Child'ınki kesin bir şekilde internette bulabildim. Bilmiyorum doğru mudur ama onun üstünden yorum yapacağız. Necip Ertürk, Türk gastronomisinin aşçılar kralı olarak biliniyor. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük ustalardan birisi olup Amerikan mutfağında, mutfak dünyasında en üst seviyeye çıkmış bir duayen. Neden ünlü ve özgün peki? Most Senior Chef ünvanı diye bir şey varmış. Amerika'daki tüm kıdemli aşçılar arasında en kıdemli seçilen tek Türk seçilmiş. Aynı zamanda akademik öncülük yapmış. Amerika'da üniversite düzeyinde gastronomi dersleri vermiş. Türk mutfağını dünyaya tanıtan 6 kitap yazmış. Bir reçete dehası, kariyeri boyunca 3800 reçete oluşturmuş ve 163 madalya kazanmış. Yani burada çok fazla bir üçüncü ev vurgusu ve kendisi medyatik, hani kameralarla göz önünde olmasa bile yine de bir üçüncü ev vurgusu görüyoruz. Yine farkındaysanız kitap yazmış, reçeteler oluşturmuş, yazmış, bildiklerini, bilgiyi, iletişimi bu şekilde aktarmış yani. Ve mutfak felsefesi olarak da yemeğin tarifi verilebilir ama süslemenin tarifi olmaz. O noktada aşçı bir ressamdır diyerek mutfağı da güzel sanatlarla birleştirmiş. Şimdi bu Necip Ertürk'ün haritasında neler arayabiliriz? Öncelikle tabaklama bir ressamlıktır vizyonunun. Olayın daha büyük perdeden görmek olduğu için belki bir balık, bir Neptünyen bir şeyler olabileceğini söylemiştik değil mi? Hani genel özelliklerinden de bahsederken sezgisel, sanat, hayal gücü. Ne görüyoruz? Kendisinde bayağı bir balık stelyumu görüyoruz değil mi burada? Yani evlere bakmayacağız dediğim gibi. Ay burcuna da bakamıyoruz. Ancak ay da hani gün içinde çok fazla gidip gelemeyeceği için akrep olma olasılığı yüksek. Bakın hani yine bir akrep tutku sevdası çok fazla. Kalan gezegenleri de yengeçte diyoruz. Ee, Yani vizyonerlik Necip Ertürk'te bir tık daha ön planda, fark ettiyseniz. Yazdıklarını anlatmak istemesi, reçete yazması bu alanda yaratıcılık oluşturmuş. Yani bıçağı kullanma tarzından daha ziyade yaptığı şeyi düşünmüş, onu resmetmeyi düşünmüş. Biraz daha vizyonerlik katmış için içine. O yüzden onun haritasında su baskın olması hiç şaşırtıcı değil. Zaten balık, güneşi ve Merkür balık. Bu yüzden hani bu vizyonu burada çok net bir şekilde görebiliriz. Hizmet ve eğitim aşkı, hani bu reçetelendirme ve akademiye 6 tane kitap katması, bu alanda öncülükler yapması vesaire, hizmet vurgusu olduğunu da düşünebiliriz. Ancak 6. evine ne kestiğini bilmediğimiz için bir şey söyleyemiyorum. Belki bu stelyumlardan bir tanesi 6. evinde olabilir. Aynı zamanda ne demiştik? Sonsuz bir sabır ve azim de gerektiği için bu kişilerde bir Satürn etkisi ararız değil mi? Güçlü bir Satürn ya da güçlü yerleşimde bir Satürn ararız ya da kontak kuruyor olması gerekir vesaire. Satürn'ü Oğlak'ta görüyoruz. Satürn çok güçlü olduğu bir yerde, yani disiplin anlamında bir şef olması için gerektiği disipline sahip diyebiliriz burada. Aynı zamanda da karşıdaki Plüto'ya karşıtlık açı yapıyor. Mars'ı da alabiliriz burada. Bu kişinin tutkuları ve hırslarıyla inanılmaz derecede kendisini disipline etme dürtüsünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bakın, Plüto ve Mars birleşiyor. İnanılmaz bir tutku. Hadi birazcık geniş orpla. Burada Jüpiter'i de aldık. Burada bir stellium var çünkü bir kümelenme var. Karşıda da Satürn var. Güçlü bir Satürn var. E, Mars'ın ve Plüton'un beraber olması ve Satürn, yani burada inanılmaz böyle, öncelikle fiziksel bir güç görüyoruz. Otoriteyle çok büyük bir sıkıntısı olmuş olabilir. Yengeç burcunda bunun yapılıyor olmasından kaynaklı belki ailesinin hani içinde bulunduğu yuva ile ilgili bir problem yaşayıp bunu inanılmaz bir hırsa dökmüş de olabilir. Ailesindeki bir otoriteye karşı gelmiş, yuvasındaki hani buradan böyle sanki bir sıkıntısını alıp da oraya dökmüş gibi bir izlenim var aslında. Bilemem tabii ki de ama onu disipline etmeyi çok güzel başarmış. Çok büyük aslında, birazcık belki de bilemiyorum. İçinde öfkesi olan biri miydi? Bilemiyorum. Ancak onu disipline edebilmeyi öğrenmiş ve bunu başarabilmiş birisi gibi gözüküyor.
Mars'ın Plüto ile beraber olması burada aynı zamanda inanılmaz güçlü bir kazanma güdüsünü de veriyor olabilir. Yani içinde belki gömülü bir öfkesi olabilir. E, Onu yönetmeyi başarmış olabilir. Hani onu bir yere kanalize edip, disipline edip karşıdaki Satürn, güçlü Satürn'le beraber onu güzel bir şekilde yönetip enerjisini, eğer öfke ise öfkesini, enerji ise büyük bir tutkuysa tutkusunu onu alıp bir şeye entegre etmiş olabilir. Yengeç burcunda olması, Türk mutfağını alıp da başka bir yere taşıyor olması, onu alıp da disipline edip bir yere götürmüş olması anlamında olabilir. Belki ailesinde yaşadığı yerde çok fazla sorun yaşadı. Oradaki ailevi sorunlarını dönüştürüp disipline ederek kendini oraya kanalize etti ve onu o şekilde yönetti. Merkür ve Güneş kavuşumu da kişinin biraz daha kendisini düşünceleriyle özdeşleştirdiğini, muhtemelen o içinde yaşadığı hırslarla kendisini çok fazla özdeşleştirip biraz daha dişil burçta olduğu için Merkür orada güçlü değil, Güneş peregrin vesaire derken burada kişinin daha çok içine kapanıp yönettiği, içindeki durumları yönettiği ve düşünce tarzıyla kendisini öne attığı bir yerde olması. Burada inanılmaz bir disiplin ve tutku göstergesi var. Yani burada akrep görmüyor olsak da bu ay hadi akrepte dedik ama görmüyoruz dedik ya saatinden emin olmadığımız için. Hadi bunu attık ki yine de akrepte diyebiliriz. Burada çok fazla akrebik bir vurgu var. Yani bu Mars, Plüto, Jüpiter'in Satürn'e karşıtlığı bir akrep burcunun vereceği tutkuyu, hatta takıntıyı, güç arzusunu, başarma arzusunu ve bunun için direniyeti verecektir. Burada toprak elementini çok fazla gözlemleyemiyoruz. Ancak işte saatinin belli olmamasından kaynaklı. Fakat bu kişinin yapmayı istediği şeyi yapacağına dair inanılmaz bir disiplin ve tutkusu olduğunu, arzusu olduğunu, onu büyütecek bir yerde durduğunu görebiliriz. Bunu çok şükür ki çok güzel ve insanlığa faydalı olacak bir alanda kullanmış. Gordon Ramsay'e geldiğimizde kendisini bilmiyorum biliyor musunuz ama agresif mükemmeliyetçilik ve teknik terörüyle meşhur bir medyatik kişilik kendisi. Modern gastronomiyi televizyon şovuyla birleştiren en etkili figür diyebiliriz. Kendisi Michelin rekortmeni toplamda 17 tane Michelin yıldızına sahip bir televizyon ikonu. Kitchen Nightmares and Hell's Kitchen diye mutfakta disiplinli bir hayatta kalma savaşı olarak böyle kitlelere sunuyor içeriklerini. Hız ve hassasiyet anlamında kusursuz bir teknik becerisi ve saniyelerle yarışan bir çalışma hızı var ve bunu da hani böyle biraz agresif bir şekilde dile getiriyor. Böyle de biliniyor zaten. Eski batmakta olan restoranlara gidip onları kurtarıyor ve onunla da tanınıyor bu arada, bu televizyonda sunduğu programlardan bir tanesi de bununla ilgili. Şimdi inanılmaz bir teknik takıntıdan bahsettik değil mi? Ve bununla öfkeleniyor ve sinirleniyor. Bunu da dışarıya yansıtmaktan çekinmiyor. Patlayan öfke. Şimdi zaten burada direkt açtığımız zaman görüyoruz. Bakın Başak ve Akrep sterliumi var koordinelerimizde. Zaten başta ne demiştik? Detay planlama, organizasyon yeteneği ve tutkudan kaynaklı Başak ve Akrep zaten ararız demiştik. Ve 6. ev vurgusu da ararız demiştik. Adamın 6. evi tutku, yani adam işini e, tutku 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 diyor. Ve fark ettiyseniz Akrep kıstırılmış burçta. Bir burada sıkışmışlık, bu akrebin boğanın birdenbire ortaya çıkacak olmasını da anlatıyor olabilir. Kriz yönetimiyle meşhur, iflas eden restoranları kurtarma, kaosun içinden düzenden çıkarma, içinden işte düzen çıkarma dedik. Burada akrebik durumlar var. Plütonik durumlar da var. Plüton bakın iç gezegenleriyle de kavuşuyor. Çok bunlar beraber yani 23 derece, 23 derece, 20 derece. Yani bu dar bir orb. Buradaki kümelenmeler oldukça güçlü kümelenmeler. Bu kişinin bir şeyleri yönetmek istediği, planlamak istediği ve bunu yapamadığı zaman da e, takıntıya yapabileceği, öfkelenebileceği, hırs yapabileceği, bunu yapmayı başardığı zaman da bunu tutkuya ve bir aşka dönüştüreceğini iş hayatında, gündelik hayatında çok net bir şekilde burada görebiliyoruz. Bakın ikinci evini de yengeç kesiyor. Yöneticisi Ay. Ay boğanın yücelim yöneticisi, aynı zamanda ne demiştik? İkinci evi kesen burçların Venüsyen ya da Ay yönetiminde olmasında tat duygusunu, materyali anlayabilme kapasitesi açısından arayabiliriz demiştik. Aynı zamanda 10. evi inceleyeceğiz demiştik. Burada işte Güneş veya Ay olabilir demiştik ya da özgün e, yenilikler yapan, tanınırlık açısından, vizyonlarıyla bilinirlik açısından belki Uranüs, işte balık kesebilir demiştik, işte Neptün'den kaynaklı vizyonlarıyla bilinmesi vesaire. Bakın kendisinin 10. evini kova kesiyor. Toplumda, topluma yönelik bir alanda, toplum için çalıştığı için de biliniyor. Yaptığı yeniliklerle, farklı yaptığı şeylerle biliniyor. Aynı zamanda bir hani burada bu yönetmek istediği takıntılarını, buradaki stelyumunu burada bir güçle yönetir demiştik ya. Dışarıya çıkarırsa bu bir tutku, aşk olur. Çıkaramazsa belki öfkelenir, takıntı yapar ve krize dönüştürür demiştik. E, Yükselen ikizler olduğu için de onun diline vurduğunu da görüyoruz. Çünkü kendisi aynı zamanda çok fazla sansürsüz konuşması ve küfürlü konuşmasıyla da biliniyor. İkizler yükselenden kaynaklı çok fazla medyatik olmasını da görebiliriz. Yani burada ikizler vurgusu var yine. Çünkü üçüncü ev vurgusu olmalı demiştik ya, hani üçüncü evin yöneticisini arayabiliriz, ikizler vurgusu arayabiliriz. Burada bir hava vurgusu arayabiliriz. Medyatik ve vizyonerlik
anlamında demiştik. Kendisi ikizler yükseliyor. 10. evi de bakın hava burcu kesiyor. Ve onu yöneten stelyumları da Akrep ve Başak. Jüpiter'i de aslanmış bu arada, yani her şeyi büyük büyük güzel güzel göz önüne çıkartmak istemesi de Jüpiter aslanla iyice göz önüne geliyordur. Kendisi oldukça medyatik bir yüz. Bunu buradan görebiliriz. Julia Child'a geldiğimizde de kendisi Fransız mutfağının Amerikalı elçisi olarak geçiyor. Ev kadınlarına profesyonel teknikleri öğreterek bir devrim başlatıyor. Neden ünlü ve özgün peki? Çünkü eğitimci bir devrimci aslında kendisi. Fransız mutfağının karmaşık tekniklerini alıyor ve nasıl yapılır diye bir formata dönüştürerek o zaman da Amerika halkına bunu sunuyor. Bakın 1912 doğumlu. Bunları yaptığı zamanları, tarihleri araştırmadım ama hani ya 50'ler, 60'lar, 70'ler olsun. O zamanlarda ev kadınlarına, zaten Amerika'nın o dönemlerde hani ev kadın furyası çok fazla popüler olduğu için bu dönemlerde buna hizmet etmiş, kadınlara yönelik bir yenilik ve devrim yapmış olduğu için hemen bunu da görebiliriz bu arada. Ne kadar medyatik olduklarının vurgusu. E, evet, devrimiyle ve medyatikliğiyle tanındığı için de işte kadınlara karşı, topluma karşı bu alanda ünlü oluyor. Aynı zamanda çok korkusuzmuş da. Bu anlamda Julia Child biraz daha böyle halktan diyebiliriz. Hata yapmaktan korkmuyormuş. Yani yere düşen yemeği bile bir sakinlikle alıp toplayıp izleyiciye cesaret veriyormuş. Yani medya önünde Gordon Ramsay'nin aksine mükemmel, kusursuz gözükmenin aksine o biraz daha kusursuz ve önemli değil. Yere düştüyse alırız, e, devam ederiz. Burada bir kriz yönetimi, bir takıntı hali görmüyoruz. Belki orada Gordon Ramsay'nin inanılmaz bunu bir tutkuya ve takıntıya dönüştürmesini sağlayan şey Akrep Stellium'u ve aynı zamanda bence Mars ve Plüto da burada beraber bununla da ilgisi vardır diye düşünüyorum. Zaten buradaki Stellium'un karşısında da Satürn var yine. Bakın Necip Ertuğrul'da olduğu gibi Mars ve Plüto beraber Satürn karşıtlığı var. Mars ve Plüto beraber Satürn karşıtlığı var. Çok benzer göstergeler. Yükselen ikizler, yükselen ikizler. Bakın onun Satürn'ü de birin ASC'sinin üstünde. Güçlü bir Satürn demiştik değil mi? Satürn hani yükselene yerleşen herhangi bir şey inanılmaz kendisini sirayet ettirir haritada. Julia Child'ın da disiplini ve yapmak istediği şeyi adım adım planlayıp ona gitmesini sağlayan şey. Onun belki de çok fazla tutkulu harekete geçen Gordon Ramsay gibi yapacağım edeceğim çok 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 diye görmüyoruz ama disiplinli bir şekilde yaptığını ve bunu da adım adım medyatik bir şekilde yaptığını görebiliriz. Aynı zamanda kendisi de ilginç bir bilgi. Mutfak kariyerinden önce CIA'de ajan olarak çalışıyormuş. Çok fazla sahne karizması olduğu biliniyormuş Julia Child'ın. Ekranın önündeki görkemliği ama sıcak varlığı, işte biraz daha mütevazi olması, milyonları peşinden sürüklemesi anlamında onun çok bilindik özelliklerindenmiş. Cana yakın, sevecen gözükmesi ve bu alanda liderlik etmesi. Bakın Güneş Aslan 4. evde. Aslan vurgusunun olması, sevecenlik, cana yakınlık olarak tanınıyor olmasında Güneş Aslan vurgusunu burada görebiliriz. O da çok fazla reçete yazmış. Yüzlerce kez deniyormuş yazdığı reçeteleri ve doğru formülü bulana kadar onları deniyormuş. İnanılmaz titiz davranıyormuş. Burada bir yine Başak titizliği arıyoruz değil mi? Zaten genel olarak ben haritalarda bir toprak vurgusu olur diye düşünüyorum şeflerde. Ya da 6. ev, 2. ev gibi. Yine Julia Child'da da bir Başak Sterlium'u görüyoruz bakın. Analitik zeka ve rafine esneklik. Buradan onun bilimsel titizliğini yine Başak Stelyumunda görebiliyoruz. Kendisi televizyon yemek programcılığının türünün yaratıcısıymış bu arada. Yani her şeyin öncüsü olmuş. Yenilikçi bir ruhu varmış. E, bakın zaten Kova 10. evi kesiyor. Uranüs'ü de Kova bu arada. Yani 10. evin içine düşmemiş ama Uranüs Kova. Yani Uranüs yönettiği yerde. Onda da bir hava vurgusu var. Bakın yenilikçi, öncü olmak, bir şeyleri biraz daha bilimsel yapmak, bununla öne çıkmak, kendisi bir şeyleri öncü olarak bu alanda özgünlük yaratmış değil mi? Biraz daha hava vurgusu demiştik başlarken bunun için. İşte Uranüs, Neptün biraz daha belki sanatsal yaklaşmış olsaydı biraz daha Neptünyen arayacaktık. Ancak özgünlük ve liderlik yapmış. Yani liderlikten kastım yenilikçi bir liderlikten kastediyorum. Bu alanda yeni bir şeyler açmış olmasından kaynaklı hava vurgusu aradık. Kalan titizlik ve detaylarda zaten Başak Selyumuyla yine burada bakın 3 tane iç gezegeni burada, az değil yani. İkinci evini yine Ay yönetiyor. Ayı terazide, yöneticisi Ay veya Venüs'ün olmalıdır diye düşünmüştük.
Onun da yöneticisinin yine bir Venüsyen burçta terazide olduğunu görüyoruz. Bu kadın çok nazik, insanlara sempatik gelmesi vesaire vesaire. Güneş Aslan, Ay Terazi, buradan da birazcık okuyabiliriz. Muhtemelen insanlara çok kibar, nazik, onları anlayan taraftan da hitap ediyordu bu kişi. Hem çok sevecen hem de bu anlamda hitap ediyordu ve onları anlayabiliyordu. Ay biraz daha içsel bir şey olduğu için nasıl göründüğünden ziyade kendisinin de nasıl içten içe nasıl birisi olduğunu bize anlattığı için bu anlamda da insanlara çok hitap etmiş olmalı. İkinci evin girişinde 29 derecede bir Plüto var. Tutkuları, üçüncü evin içinde medyatik, onun yöneticisinin, yine demiştik işte medyada görünürlük anlamında yöneticisine bakabiliriz. Üçüncü evin içine bakabiliriz demiştik. İkinci ve üçüncü evini Ay yönetiyor ve Güney Ay düğümüyle beraber e, belki de bu kadının doğal yeteneği zaten bunları birleştirip getirdiği bilgilerini kullandı burada. Çok dar orbla bir Satürn ve Jüpiter karşıtlığı var ve karşısında da bir tek kare oluşturuyor farkındaysanız. Burada Merkür ve Venüs'üne üçgen açı, pardon, kare açı yapıyorlar. Bakın burada çok dar orbla bir T kare var. Satürn ve Jüpiter'in zıtlaşmasının buradan çıktığını görebiliriz. Aslında burada Kiron'u da işin içine alabiliriz. Burada bir kare oluşuyor. Satürn-Jüpiter etkileşimlerinde eğer kavuşumda olsalardı bu böyle ne kadar geniş orb o kadar güçlü bu arada. Ama toplumları, gidişatı değiştirecek kişiler olduğu düşünülüyor. Karşıtlığında da yine biraz daha bu kişinin içinde bir öğretmen, toplumlara hitap edebilecek bir kişi olduğunu düşünebiliriz. Zaten onun çıktığı yer bakın Merkür ve Venüs. Yani bu kişi bunu yine konuşarak güzellikle dışarıya aktaracak. Bu kişinin kendi alanında öncü olması, insanlara bir şeyler öğretiyor ve anlatıyor olması, bunu güzellikle ve sevecenlikle yapıyor olması buradan çok net bir şekilde okunuyor. O bildiğimiz klasik şef hızı, tutkusu vesaire değil. Burada birazcık daha toplumlara hitap eden, onu yönlendirebilen, bu alanda insanların sempatisini kazanarak bir vizyon oluşturan birisini görüyoruz. Gordon Ramsay'de ise inanılmaz bir tutkusunu yönlendirebilecek bir organizasyon yeteneği, onu sağlayacak. Disiplin ve medyatik ön planda olan haritasını gözlemliyoruz. Necip Ertürk'ün birazcık daha analizimiz eksik kalıyor burada. Saatini bilmediğimizden kaynaklı, ay burcunu bilmediğimizden kaynaklı ev girişlerini de kestiremiyoruz. Ancak onda da Gordon Ramsay'de olan Plüto-Mars kavuşumu var. Karşısında Satürn var. Orada bir de Jüpiter var. Kendisinin biraz daha üretkenlik ve bu işe sanatsal yaklaştığını, konuya daha vizyon katmaya çalışarak bir felsefe oluşturmasını da su burcu ağırlığından görebiliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen yorum yapmayı unutmayın.